Tarih, devasa mermer sütunların, ihtişamlı sarayların ve asla yıkılmayacağı düşünülen kibirli medeniyetlerin sessiz mezarlığıdır. Babil'in göğe uzanan kulelerinden, Roma'nın demir iradesine, modern dünyanın dijital matris ağlarına kadar her sistem, kendi çöküş tohumlarını içinde taşır. Bu evrensel bir ritim, kozmik bir sıfırlamadır. Maddi güç, zamanın acımasız çarkları arasında un ufak olurken, bir kütüphanenin kuytu köşesinde, bir dervişin kalbinde ya da bir filozofun satırlarında saklanan saf hikmet, küllerinden her defasında daha güçlü doğar. Evren maddeyi cezalandırır, manayı ise ebedi kılar. Bizler bugün o büyük yıkımların ardında kalan fısıltıları dinleyecek, gücün neden geçici, bilginin ise neden ölümsüz olduğunu keşfedeceğiz. Çünkü çöken sadece imparatorluklar değildir, insanlığın kibridir ve geride kalan tek şey, değişmeyen kadim hakikatin ta kendisidir. Bizler o büyük yıkımın eşiğinde sadece uyanmayı bekleyen yolcularız. Hazırsanız zamanın ötesine, büyük döngünün kalbine doğru derin bir yolculuğa çıkalım. Zaman durmaksızın dönen, devasa ve görünmez bir çark gibidir. İnşa edilen her şeyi yavaşça, acımasızca toza dönüştürür. Büyük medeniyetler, maddi gücün zirvesine ulaştıkları o kışkırtıcı anlarda aslında kırılganlığın da en uç noktasına sürüklenmiş olurlar. Kibir, sarayların görünmez çatlaklarında, altın yaldızlı tahtların altındaki dehlizlerde birikir ve sistemi içeriden çürütmeye başlar. Roma'nın demir lejyonları dünyayı fethettiğini sanırken, içerideki ahlaki ve zihni çürüme şehir surlarını çoktan eritmişti. Maddeye tapan, gücü betonda ve çelikte arayan her medeniyet, kozmik sıfırlamanın o kaçınılmaz kanununa boyun eğecektir. İslam tasavvufu bu döngüyü fena ve beka kavramıyla açıklar. Biçimler yok olurken öz her zaman baki kalır. Babil'in gökyüzünü delen kuleleri, insanın yeryüzündeki tanrılık iddiasının ve ardından gelen o büyük, dilsiz çöküşün simgesidir. İskenderiye kütüphanesi feryatlarla yanarken, küle dönen şey parşömenler değil, insanlığın o ana kadar topladığı ortak hafızasıydı. Ancak yakılan her kütüphane, bilginin yok oluşunu değil, onun daha derin zihinlere sığınarak yer altına çekilmesini başlattı. Barbar orduları ve acımasız istilalar şehirleri haritadan silebilir. Ama saf hikmet hiçbir çelik kılıçla kesilemez. Bilge, dünyevi imparatorlukların parıldayan geçici tahtlarına tebessümle bakar. Çünkü o, zamanın ötesindeki kalıcı krallığı çoktan görmüştür. Moğol atlıları Bağdat'a girip nehirleri mürekkeple boyadığında hikmet o karanlık sulardan sızarak başka coğrafyalarda can buldu. Kozmik sıfırlama, evrenin kendi dengesini koruma yasasıdır. Haddini aşarak aşırı büyüyen her kibirli dalga mutlaka kırılır. Bugünün modern dünyası kendi kurduğu dijital matrisi sonsuz sanıyor. Oysa görünmez bir dalga tüm ağları koparabilir. Sıfırlama saati çaldığında ünvanlar, dijital hesaplar ve güçlü ordular buharlaşır. Geride sadece bilincin saf ağırlığı kalır. Endülüs'ün muhteşem sarayları terk edilirken, oradan kurtarılan felsefe metinleri Avrupa'nın karanlık çağını kapatan gizli fenerler oldu. Hakikat, kayaların arasında yolunu bulan gizli bir su damlası gibidir. Yüzeydeki fırtına bittiğinde mağaralardan taşar. Tarihin bize fısıldadığı en büyük ders şudur: güce değil, anlama yatırım yapın. Saraylar çöker ama fikirler yaşar. Her küresel çöküş aslında insanlığın biriken safralarından, illüzyonlarından ve yüklerinden arınması için yapılan kozmik bir temizliktir. Maddi imparatorluklar sınırlarını genişletmek için kan dökerler. Bilgeler kalbin sınırlarını genişletmek için gözyaşı döküyordu. Kırılma anlarında
hayatta kalanlar sığınaklarını taştan ve demirden değil, kalıcı hakikatlerden ve sarsılmaz inançtan inşa edenlerdir. Geleceğin dünyası, geçmişin bu trajik döngülerini anladığında maddeye köle olmayı bırakıp nihayet manaya doğru yürüyecektir. Çünkü son sözü her zaman biçimler değil, asıl kaynak söyler. Nehirler kurusa da okyanusun kadim varlığı ebedidir. Her medeniyet bir nefes gibidir. Doğar, büyür, dışarıya doğru yayılır ve ardından kaynağına dönmek üzere geri çekilir. İbn Arabi'nin dediği gibi evren her an yeniden yaratılmaktadır. Ancak insan süreklilik illüzyonuna kapılarak yanılır. Süreklilik zannı imparatorlukların en büyük körlüğüdür. Firavunlar kendilerini ölümsüz sandıkları an Nil sularına gömüldüler. Nil'in suları yükselip kibri boğarken kölelerin kalbindeki adalet arayışı yeni bir çağın şafağını müjdeliyordu. Sistemler insanı köleleştiren büyük matrisler kurar, ancak hikmet o matrisin dışına çıkabilen özgür ruhların gıdasıdır. Pers İmparatorluğu'nun altın arabaları, Persepolis'in tozlu yollarında kaybolurken, Zerdüşt'ün ışık felsefesi insanlığın zihninde kaldı. Yıkım, zalim için bir son, arayış içindeki bilge içinse perdelerin kalktığı büyük bir uyanış sahnesidir. Kozmik sıfırlama sadece orduların çarpışması değil, miadı dolmuş frekansların evrenden temizlenmesi ve alanın yeniden açılması eylemidir. Sicim teorisi, evrendeki her şeyin aslında görünmez iplikçilerin titreşiminden ibaret olduğunu söyler. Tıpkı ilahi nefesin üflenişi gibi. İmparatorluklar bu kozmik senfonide kendi bencil şarkılarını dayatmaya çalıştıklarında evren o gürültüyü büyük bir sessizlikle keser. İbn Arabi, varlığın her an yok olup yeniden var edildiğini söyler. Bizler kesintisiz bir sinema şeridine bakıp yanılıyoruz. İşte bu yüzden yıkılmaz sandığın o devasa finansal kuleler aslında her an yokluğun sınırında titreyen birer illüzyondur. Gerçek bilgelik bu illüzyonun akışını seyredip batan güneşe değil, onu her sabah yeniden doğuran gizli kudrete bağlanmaktır. Aztekler ve Mayalar gökyüzünün kalbini okumaya çalışırken zamanın döngüsel doğasını anlamış ama kendi kaçınılmaz sıfırlanmalarını durduramamışlardı. Çünkü bilgi sadece gökleri izlemek değil, içerideki kibri kurutmak ve kozmik ritimle tam bir uyum içinde teslim olmaktır. Madde dünyası niceliği ve biriktirmeye odaklanır. Oysa kozmik terazi her zaman niteliği yani ruhun saflığını tartar. Cengiz Han'ın atlıları Asya'yı boydan boya yakıp yıkarken kütüphanelerdeki gizli metinleri göğüslerinde saklayan bilgeler yollardaydı. O bilgeler çöl çadırlarında mum ışığında o metinleri kopyalarken aslında gelecekte kurulacak yeni dünyaların tohumlarını ekiyorlardı. Çünkü bir medeniyetin gerçek gücü ordularının sayısında değil, yetiştirdiği ariflerin ve bilgelerin derinliğinde saklıdır. Tarihteki büyük matrisler insanı sadece üreten ve tüketen bir nesneye dönüştürdüğünde sistemin fişi yukarılardan çekilir. Varlık sürekli bir nefes alıp verme halidir. Madde nefesini verirken mana içe doğru derin bir nefes alır. Bizler bu dünyada birer misafiriz. İmparatorluklar ise bu büyük otelin geçici ve haddini aşan lüks odalarından ibarettir. Yunan felsefesi rasyonizmle dünyayı açıklamaya çalışırken doğunun mistikleri kalbin seziş gücüyle doğrudan kaynağa ulaşıyorlardı. Kuantum fiziğindeki gözlemci etkisi, tasavvuftaki bakışın eşyayı dönüştürmesi sırrıyla ne kadar da büyük bir benzerlik taşır. Zamanı doğrusal zanneden modern insan, çöküşün hep uzakta olduğunu düşünür. Oysa çember her an tamamlanabilir. Kadim Çin bilgeleri suyun gücünü överdi. Çünkü su en yumuşaktır ama en sert kayaları bile zamanla eritir. İmparatorluklar sert kayalar gibidir. Kibirli, dik ve esnemeyen yapılar,
İlk büyük kozmik sarsıntıda tuzla buz olurlar. Fakat hikmet su gibidir. Yolunu bulur, sızar, saklanır ve en kurak topraklarda bile yeniden hayatı başlatır. Kutsal metinlerde geçen Nuh'un tufanı sadece suyun istilası değil, yeryüzündeki kibrin ve zulmün radikal bir sıfırlama hikayesidir. Görkemli şehirler sular altında kalırken, tahta bir geminin içinde taşınan şey, geleceğin temiz kalpli, insanlık tohumuydu. Sıfırlama her zaman acı verir. Çünkü insan tutunduğu maddeden ayrılırken büyük bir kopuş trajedisi yaşar. Eğer hiçbir şeye sahip olmadığının bilincine varırsan, kozmik bir reset geldiğinde kaybedecek hiçbir şeyin kalmaz. 11 boyutlu geometriyi inceleyen modern fizikçiler, evrenin arkasındaki o gizli mimariyi çözmeye çalışıyorlar. Oysa o gizli mimari, asırlar önce medreselerin kubbelerindeki muhteşem mukarnas işçiliğinde zaten taşa kazınmıştı. Bilim ve tasavvuf, aynı dağın zirvesine farklı yollardan tırmanan iki inatçı ve tutkulu seyyah gibidir. Zirveye ulaştıklarında görecekleri tek bir hakikattir. Her şey biri gösterir ve ondan başka hiçbir şey baki değildir. Bu yüzden yıkılan duvarlara ağlamayı bırakın. Zira her yıkım, arkasındaki sonsuz gökyüzünü görmemiz için bir fırsattır. Kozmik sıfırlama, geçmişe ait bir masal değil, her an kapımızı çalabilecek canlı, dinamik ve akıllı bir sistem yasasıdır. Sistemler, insanlığı sadece tüketim çılgınlığıyla uyuttuğunda, doğa kendi sessiz uyanışını başlatır ve dengeleri sertçe sarsar. Karanlık çağlar, insanlığın bilgiye ihanet ettiği, gücü hikmetin önüne koyduğu o kibirli dönemlerin kaçınılmaz bedelidir. Ancak her karanlık çağın rahminde, elinde fenerle dolaşan ve yeni bir Rönesans'ı fısıldayan bir bilge mutlaka yaşar. İbn Arabi'nin insanı kamil öğretisi, evrenin yıkılmasını önleyen o gizli, manevi direklerin aslında arınmış insan bilinci olduğunu söyler. Yani dünya, üzerindeki binalarla değil, kalbinde sevgi ve hikmet barındıran o nadir insanların yüzü suyu hürmetine ayakta kalır. Matris bizi dijital ekranların arkasına hapsedip ruhumuzu kuruturken sıfırlama düğmesi aslında kendi kalbimizde gizlidir. Ekranları kapatıp gökyüzüne bakanlar, yıldızların o milyarlarca yıllık kadim lisanını yeniden öğrenmeye başlayan ilk şanslı azınlıktır. Gılgamış destanından bu yana insanoğlu ölümsüzlüğü arıyor. Oysa ölümsüzlük maddede değil, geride bırakılan saf manada gizlidir. Sümer'in tuğla duvarları çoktan toprağa karıştı. Ama o tabletlerdeki insanlık çığlığı bugün hala bizimle konuşmaya devam ediyor. Bizler bu çağda kendi isimlerimizi yazmaya çalışıyoruz. Oysa kozmik rüzgar tüm isimleri hafızasından silecek güçtedir. Baki kalacak olan tek şey, evrensel sisteme kattığın sevgi, ürettiğin değer ve koruduğun o saf insanlık onurudur. Sicim teorisyenleri evrenin 11 boyutlu zar yapısını tartışa dursun. Dervişler o boyutlar arasında kalben seyahat etmeyi çoktan öğrenmişlerdi. Tasavvuftaki tayyi mekan kavramı bilincin zaman ve mekan sınırlarını aşarak evrensel matrisin dışına çıkabilme özgürlüğünün adıdır. Sınırları aşamayan medeniyetler kendi kurdukları o dar hapishanenin içinde kendi ürettikleri zehirle boğulmaya her zaman mahkumdurlar. Sıfırlama geldiğinde o zehirli yapılar çöker ve toprak üzerindeki tüm yüklerden kurtulmuş olmanın hafifliğiyle derin bir nefes alır. Tarihsel döngü bize gösteriyor ki firavunların sarayları yıkılırken Musa'nın asası altındaki o basit inanç daima galip gelmiştir. Çünkü güç dışarıdaki ordularda değil, içerideki o sarsılmaz, bükülmez ve satılık olmayan saf hakikat inancının merkezindedir. Geleceğin dünyasını inşa edecek olanlar, plazalarda oturan kibirli yöneticiler değil, laboratuvarlarda ve kütüphanelerde sessizce çalışan bilgelerdir. Onlar geçmişin kadim hikmetiyle
modern bilimin rasyonel gücünü birleştirerek insanlığı o büyük karanlıktan çıkaracak olan liderlerdir. Kozmik resetten korkmayın. O sadece çürümüş olanı ayıklar, taze ve canlı olan fidanlara ise büyüme alanı açar. Kendinizi geçici olan maddiyatla tanımlamayı bıraktığınız an, evrenin en büyük, en korunaklı sığınağına adım atmış olursunuz. Büyük imparatorlukların mermer kitabeleri silinirken, kalplere yazılan o gizli sevgi sözcükleri binlerce yıl sonra bile canlı kalır. Çünkü evrenin dili matematik, özü ise sevgidir. Bu iki gücü birleştiren her ruh, zamanın yıkıcı etkisinden muaf olur. Bizler bu kurgu masasında tarihi incelerken, aslında kendi geleceğimizin o kırılgan ama umut dolu sayfalarını yazıyoruz. Unutmayın, çöken sadece sahte matrislerdir. İnsanlığın o saf, tanrısal özü her yıkımdan sonra yeniden ayağa kalkacaktır. Zamanın çarkı dönecek, imparatorluklar yine yıkılacak ama bilge ruhların fısıltısı bu evrende sonsuza dek yankılanmaya devam edecektir. Şimdi gözlerinizi kapatın, etrafınızdaki o yapay dünyanın gürültüsünü susturun ve içinizdeki o zamansız kadim bilgenin sesini dinleyin. Çünkü her şey aslına döner. Kozmik sıfırlama bir son değil, sonsuzluğun en saf ve en görkemli başlangıcıdır. Vesselam.